Merhaba değerli arkadaşlarım. Hepiniz bir videomuza hoş geldiniz, sefa geldiniz. Arkadaşlar bir sezon daha bitirdik. Bir yeni sezon başlıyor. Bu video çıktığı zaman başlamış olacak. Hepinize başarılar diliyorum. Şimdiden değerli kardeşlerim. Arkadaşlar geçmiş sezonu, ligi, elit ligi ve kupayı şöyle kısa kısa çok uzatmadan değerlendirip bu videomuzu da kapatmak istiyorum. Arkadaşlar iki video evvel söylemiştim. Bu lig çok güzel geçiyor diye. Çok da güzel geçecek demiştim. O zaman birinci kısmın sonuydu. Şimdi ligin sonu da gerçekten tahmin ettiğim gibi çok güzel geçti. Arkadaşlar ilk dört takım. O zaman da söylemiştim o videoda. İlk dört takım çok güzel kıyasıya mücadele ettik. Bu dört takımın haricindeki takımlar güç olarak bizden düşüktü. Evet oyunda olanlar vardı, oyunun başında olanlar vardı ama bu dört takımla güç olarak pek yarışacak durumda değildiler ve tabloda böyle ortaya çıktı. Arkadaşlar hemen maçlara geçiyorum. Neler gelişti? Bir de sezonun sonunda derbi dediğimiz büyük maçlar oynadık. Arkadaşlar ilk periyotta direkt rakiplerimizle oynadığımız 3 karşılaşmadan bir mağlubiyet, 2 galibiyet almıştık. Bunu bir tarafa koyuyoruz. Arkadaşlar direkt rakiplerimizle oynadığımız karşılaşmalarda ilkinde 8-1 gibi bir skor aldık. Bunu ben de açıkçası beklemiyordum. Çünkü bu rakip ilk maçta beni 4-3 mağlup etmişti. Bu sefer gerçekten çok enfes bir şekilde güzel bir skor aldık ve 8-1'lik bir galibiyet direkt rakibimize karşı aldık arkadaşlar. Sonra yine direkt rakiplerimizden bir tanesiyle oynadık. Bunda da 5-2'lik bir galibiyet aldık. Dolayısıyla güzel bir avantaj elde ettik. Yalnız hemen akabinde en önemli aslında ciddi rakiplerimden bir tanesiydi. Bu takıma karşı ilk maçta 2-0 deplasmanda kazanmıştık ama maalesef kendi evimizde 2-1 mağlup olduk değerli arkadaşlar. Şimdi burada istatistiklere baktığım zaman 3 tane kaleyi bulan şutu var rakibimizin. 2 tanesi gol olmuş. Sadece bizim kalecimiz bir defa kurtarmış. Şimdi bu değerlendirmeleri yaparken kalecinin aslında öneminden de size bazı maçlarda üzerinde vurgu yaparak belirtmek istiyorum. Kaleci gerçekten önemli. İyi bir kaleci önemli. Şimdi bu kaleciyi ben transfer ettim bu sezon. Çünkü eski kalecim uzun artık yaşlandığı için dolayısıyla onu oynatma şansım pek kalmadı. Çünkü ciddi rakiplerle oynadığım için o yeterli olmayacağını düşündüm. Altyapıdan çok güzel bir kaleci geliyor. Bunu da dedim ki en azından ara dönemde bir transferle kapatabilirim. Bu sezonluk kapatayım. Daha sonra yedeğe alırım, rezerve alırım neyse. Ama bana önemli maçlarda beklediğim katkıyı vermedi. Biraz sonra zaten maçlar geldikçe size bu kaleciyle alakalı da bilgiler konuşmak istiyorum değerli arkadaşlar. Dolayısıyla 2-1 mağlup olunca arkadaşlar son iki güne 2 puan geride girdik. Ya hani olabilir miyiz, olamaz mıyız düşünceleri içindeyken o rakibimizin bir başka direkt rakibimizle oynadığı karşılaşmayı 4-4 berabere bitirmesi bizi bir puan öne attı. Çünkü son iki karşılaşmadaki rakipler dolayısıyla kazanabileceğimiz karşılaşmalar olduğu için bir anda tekrar yenilgiden sonra kaybettiğimiz avantajı tekrar geri kazandık değerli arkadaşlar. Tabii son maçta yine bugün daha doğrusu videonun çıkmasına göre dün bu takım gene 4-1 kazanmış direkt rakibine karşı. Dolayısıyla böyle bir sıralama oluştu arkadaşlar. Bakın e, Chelsea takımının tabii son maçını oynamadı gözüküyor ama yani kazanacak zaten. Kazandığı için de 68 puana ulaşır. Sıralamayı etkileyecek bir pozisyonda değil. Lig bizim için 1 puan 72 puanla ligi şampiyon olarak tamamladık. Hemen arkamızda 1 puan gerimizde de 71 puan. Muhtemelen 68 olarak görüyorum ben onu. Chelsea bir maçı eksik çünkü. Son olarak da
Al Fateh takımı da 63 puanda. Onun arkasında zaten diğer takımlar sıralanıyor. Güzel birlik geçirdik. Gerçekten zevkli oldu. Arkadaşlar Özcan Danacı. Özcan Danacı bu sezon her sezon olduğu gibi yine gol kralı. Mükemmel. Yani yaşı 29 olmasına rağmen ki ciddi rakiplerle oynamasına rağmen ciddi defanslara karşı mücadele etmesine rağmen inanılmaz derecede bir istatistikle oynuyor değerli arkadaşlar. Yaşı ileri olmasına rağmen. Elit Lig'e geldiğimizde de göstereceğim. Sadece bir golle aslında Elit Ligi'nde gol krallığını kaçırdı. Belki devam etseydik o gol krallığını da elde edebilirdi diye düşünüyorum. Gerçekten mükemmel bir oyuncu. Bu yaşına rağmen çok iyi performans sergiliyor. Arkadaşlar hemen şöyle geçiyorum. Nihai kupa yani Elit Lig'e. Şimdi şöyle yapalım. Elit Lig'e geçelim. İlk sezon yani geçen sezon yani bundan 2 evvel diyelim videonun çıkmasına göre ilk bu formasyon uygulandığı zaman 6. sırada bitirmiştik. Bu sefer lider bitirdik arkadaşlar. Daha sonrasında yarı finale kadar bir şekilde geldik. Şimdi Ali İhsan FC ile biz grup aşamasında karşılaşmış ve yenmiştik. Değerli arkadaşlar. Maalesef ilk maçta kendi evimizde 3-1 mağlup olduk arkadaşlar. Şimdi burada yine şöyle söyleyeyim. Kalecinin öneminden bahsedeceğim. Bakın gördüğünüz gibi Ali İhsan takımı 3 kere kaleyi bulan şutu var. 3'ü de gol oluyor. Yani bizim kalecinin görüldüğü gibi kurtarışı 0 arkadaşlar. 10 kere gitmişiz. Çok iyi bir defans yaptı. Muhtemelen sert savunma oynadı düşünüyorum. Biz de tabii değişiklikler yaptık ama yeterli olmadı. Sadece 10'da 1 yani çok düşük bir %10'luk bir şut verimliliğiyle bu maçı kapattık değerli kardeşlerim. Sonra çok güzel bir karşılaşma oldu. Çok güzel bir karşılaşma oldu ama burada tabii ki Danacı'nın henüz daha 27. dakikada kırmızı kart 1-0 öndeyken kırmızı kart görmesi bizi zora soktu. Biraz daha böyle AMC, AML, AMR gibi forvet arkası oyuncularla hücum etmeye çalıştık. Başarılı olduk aslında. Yani salladık ama maalesef yine bakın burada yine görüyorsunuz kaleyi bulan 5 şutu var Ali İhsan takımının 5'i de gol olmuş. Yine kalecimizin şut kurtarışı 0. Yani bu iki maçta bana hiçbir katkı vermedi arkadaşlar. Bu iki maçta önemli karşılaşmada kaleci bana hiçbir katkı vermedi. Kalecinin de önemini ben bu sezon bu maçlarda anlamış oldum. Defans ne kadar açık verirse versin kalecinin kurtardığı pozisyonlarda maçı kazanma şansını elde edebiliyorsunuz. Her zaman olduğu gibi dizilişimiz bu şekildeydi değerli kardeşlerim. Rakibimizin de biraz hücuma yönelik bir dizilişi vardı. Dolayısıyla 5-5 gibi çok güzel bir karşılaşmayı çıkardık. Kendisi de finalde kaybetmiş. Yapacak bir şey yok. Şimdi arkadaşlar bakın yine Danacı. Sadece bir golle Elit Ligi'deki gol krallığını kaçırdı. Bu yaşına rağmen 29 yaşında bu video çıktığında yeni sezonda 30 yaşında olacak bir oyuncuya rağmen hakikaten gerçekten çok güzel bir oyuncu. Yani beni uzun yıllardır Gençlik Akademisi'nden çıkardığım dönemden beri hep taşıyan, hep gol bölgelerinde etkili olan mükemmel bir adam. Yaşı ilerlemesine rağmen dediğim gibi Elit Lig'de sadece bir golle gol krallığını kaçırıyor. Ligde gol kralı oluyor. Gerçekten önemli bir isim değerli kardeşlerim. Son olarak da lafı fazla uzatmayalım. Kupaya gelelim. Geçen sene olduğu gibi bu sene aslında kupada neredeydi o? Evet. Arkadaşlar ilk maçı 4-1 kaybettik. Aslında kaybetmeyebilirdik. Belki üçlü defans çıktık. Şöyle rakibin dizilişine baktığım zaman kompakt bir yapıya sahipti.
İlk maçta aslında ben uygun bir ortamda değildim arkadaşlar. Pek fazla üzerinde duramadım. Oyundaydım ama e, yani çok fazla konsantre olamadım. Gerekli karşılığı veremediğimi düşünüyorum. Kompakt bir şekilde orta sahada gördüğünüz gibi bir yapısı var. Forvet de biraz AMC bölgesine çekilmiş durumda. Biz şöyle bir orta şeyle çıktım. Dolayısıyla istatistiklere bakalım. Rakibin yine 4 tane gelen kaleyi bulan şutu var. Yine bizim kalecimizin kurtarışı 0. Yani elit ligdeki o iki karşılaşma. Bu karşılaşma kaleciden benim verim alamadığım karşılaşmaydı. Zaten vedalaşacağız kendisiyle. Bu ortada olan bir durum değerli kardeşlerim. Önemli anlarda da dediğim gibi bu şekilde. Şimdi ikinci maça geçersek arkadaşlar. Neredeydik? Evet. İkinci maçta biz dizilişimizi biraz değiştirdik. Üçlüden dörtlüye döndük. Gene DMC ama kanatlarımızı biraz daha Yaşar'ı biraz geri, Dinçer'i biraz daha ileri çektim. Dolayısıyla orayı biraz daha kapatma durumum oldu. Ve rakibimizi 4-2 mağlup ettik arkadaşlar. 4-2 mağlup ettik. Salladık ama yıkamadık. İlk maçı 4-1 kaybettiğimiz için. Yine 3 tane gelen kaleyi bulan şut var. 2 tanesi gol oluyor değerli arkadaşlar. Yani kalecinin gerçekten önemi büyük bu karşılaşmalarda bana bunu gösterdi. Gerçi rakibimiz de dolayısıyla açıkça konuşmak gerekirse iyi bir performans sergiledi. O da aynı elit ligdeki rakibimiz gibi kupada finalde kaybetmiş. Arkadaşlar burada da bir bakalım. Burada Danacı 15 golde kaldı. Evet, burada fazla bir varlık gösteremedik. Yani çok da ilerleyemedik. Dolayısıyla çeyrek final aşamasında da kupaya veda ettik değerli arkadaşlar. Arkadaşlar sizler de sezonu nasıl geçiriyorsunuz? Her zaman olduğu gibi yazarsanız çok sevinirim. Hepinizi saygı ve sevgiyle selamlıyorum. Bir başka videomuzda tekrar görüşmek üzere. Yeni sezonda tekrar başarılar diliyorum değerli arkadaşlar.